Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Bugünkü videomuzda çok önemli bir konuya değineceğiz. Finansal fırtına geldi mi? Ekonomik kriz kapıda mı? Ve bu konularda ne gibi önlemler almak gerekiyor? Dünyamızda sektörde önde gelen isimler Jamie Dimon, biliyorsunuz JP Morgan'ın CEO'su, aynı zamanda Michael Burry ve gene piyasada öne gelen insanlardan birçoğunun fikirleri neler? Ve bu finansal fırtınada, bu finansal krizde korunmak için ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Videomuzda hepsine yer vereceğiz arkadaşlar. Esas olarak yapmanız gereken duygularınızı kontrol edip ve kanaldaki videoları izlemeniz. Biliyorsunuz bir seri yaptık. Finansal özgürlüğe nasıl erişiriz ve finansal krizlerde ne gibi önlemler almak lazım? Bu videoları izleyip duygularınıza hakim olduktan sonra her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Ben öyle yapıyorum en azından. Şimdi arkadaşlar sizler için dolu dolu video hazırladım. Gelin videoya zaman kaybetmeden geçelim. Videoyu atlamadan sonuna kadar izleyin ki hiçbir detay kaçırmayın. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. Biliyorsunuz Twitter'da arkadaşlar expert_crypto olarak da beni takip edebilirsiniz. Ve burada Twitter adresinden size bir soru sordum. Bu soruda arkadaşlar dedim ki yeni video için söz sizde. Hangi konuda yeni video istiyorsunuz? İlk seçenek arkadaşlar ufak bir farkla kazandı. Finansal kasırga mı geliyor ve nasıl önlemler almak lazım konulu video ile karşınızdayız arkadaşlar. Evet, aklımda şu soru var arkadaşlar. Ekonomik çöküş başladı mı? Daha fazlası geliyor mu? Evet, büyük olasılıkla birçok insanın anlaştığı ölçüde arkadaşlar ekonomik kriz daha yeni başladı ve finansal piyasalardaki çökme, kriz devamı gelecek gibi duruyor. Şimdi bakalım arkadaşlar bunun neler. İlki Rusya-Ukrayna savaşı. Biliyorsunuz Avrupa 1945'ten beri böyle bir savaş yaşamadı, 2. Dünya Savaşı'ndan beri ve bunun birçok yan etkisi oluyor. Mesela arkadaşlar enerji fiyatları arttı. Petrol konusunda Rusya biliyorsunuz çok petrol üreten ülkelerden, ihraç eden ülkelerden bir tanesi Rusya ve ambargo nedeniyle petrol fiyatları oldukça arttı. Aynı zamanda Amerika ve diğer ülkeler Rusya'ya yaptırım uygulamaya başladılar. Bu yaptırım uygulanınca gene bu da fiyatlara yansıdı. Çünkü Rusya'nın ihraç ettiği işte hem gıda hem başka hem enerji konularını ihraç ettiği birçok ürün var, servis var. Bunlar olmadığı için bunların fiyatları da arttı arkadaşlar. Aynı zamanda Covid'in gene 5. 6. takip edemiyoruz. Kaçıncı dalgası geldi ve Avrupa'da ve birçok ülkede Covid'den dolayı gene risk iştahı oldukça azaldı. Onun da yan etkilerini gitgide görüyoruz. Aynı zamanda biliyorsunuz Michael Burry de şöyle bir tweet attı geçtiğimiz aylarda. Dedi ki 2008'de söylediğim gibi şu anki durum gene bir uçak kazası, uçağın düşmesi gibi. Bu acıtıyor, bu hoş değil ve gülmüyorum ama olacak şey bu diyor. Biliyorsunuz Michael Burry 2000-2001'deki internetteki .com bubble olarak geçen internet şirketlerinin çökmesi, internet şirketlerin piyasada oldukça fazla değer kaybetmesi, 2000-2001 krizi, aynı zamanda 2008 krizini öngören adam olarak da biliyoruz. Şimdi nereden başlayalım arkadaşlar? Geçtiğimiz ay biliyorsunuz Amerika Merkez Bankası Fed'in başkanı Powell bir açıklama yaptı ve ne kadar faiz arttıracaklarından bahsetti. Ve arkadaşlar artış miktarında %0.75 olarak belirledi ve 1994'ten itibaren en yüksek artış miktarı oldu bu. Tek bir seferde artırılan ve şöyle olmuş arkadaşlar, biliyorsunuz Fed toplantısından 2 hafta sonra Fed toplantısı kayıtları halka açık bir şekilde siteye yükleniyor. Ve ben o Fed toplantısı kayıtlarını inceledim. Şöyle olmuş, 12 üyeden 11'i 0.75'e okey demiş arkadaşlar. Bir tanesi 0.50 demiş. Onun için oy çoğunluğuyla 0.75 kabul edilmiş. Büyük olsa Powell şöyle olmuş arkadaşlar, benim kayıtlardan gördüğüm kadarıyla sormuş. Demiş ki bu ay ne kadar faiz arttıralım? İşte ilk üye 0.75 demiş, ikinci üye 0.75 demiş, sonra 0.50 demiş biri. Daha sonra geri kalan da 0.75 demiş ve 0.70 onaylanmış ve 1994'ten beri de en büyük artış bu şekilde kayıtlara geçmiş oldu. Ve burada gördüğünüz gibi şu an 0.75 artış geldi. Yani 75 bas puan olarak belirleniyor. 2022'nin Temmuz ayında da, yani bu ayın 26'sı 27'sinde de yeni bir faiz artışı bekleniyor. Faiz artışı da 0.75 olacağı bekleniyor. Yani şu an 1.5 arkadaşlar. Faiz 1.5'tan 2.25'e çıkacağı düşünülüyor. Bu neden önemli? Çünkü arkadaşlar Amerika inanılmaz para bastı Covid zamanında ve aynı zamanda 2008'den beri gelen bir para politikası var. Bunun karşılığında da bu parayı piyasadan çekmesi gerekiyor. Bu parayı piyasadan çekmesinin bir yolu da faiz arttırarak insanların parasını dolara ve dolardaki vadeliye, devlet tahvillerine koyup oradan parayı geri toplaması olarak düşünebiliriz basit olarak. Bu 26-27 Temmuz'daki olacak toplantının sonuçları. Burada aynı zamanda GDP'nin, yani hane gelirinin, aynı zamanda ekonominin nasıl gittiğini de açıklanacak. Bu 28 Temmuz'daki rakam çok önemli. Çünkü neden? İkinci çeyrek ekonomi büyüme datası gelecek ve burada ekonomi yine küçülürse o zaman 2 çeyrek arka arkaya küçüldüğü için hem Ocak, Şubat, Mart hem Nisan, Mayıs, Haziran'da küçülürse o zaman arkadaşlar resmi olarak resesyona girmiş oluruz. Biliyorsunuz resesyon ekonomideki durgunluk. 2 veya daha fazla çeyrek arka arkaya ekonomi büyümez, küçülürse o zaman resesyona girmiş oluyoruz ve resesyona girdiğimizde de inanılmaz çöküntü olacak mı piyasalarda? Herkesin kafasında bu soru işareti var tabii ki. Şimdi gelin arkadaşlar, neye dayanarak bunları
inceliyoruz ve insanlar, piyasanın önde gelenleri, sektörün önde gelenleri, çeşitli CEO'lar neler diyor? Bunun detayına bakalım arkadaşlar. Neye dayandırarak, ne gibi nedenlere dayandırarak bundan bahsediyorlar ve aynı zamanda da finansal bir kriz geldiğinde, ekonomik bir fırtına başladığında ne yapmamız gerekiyor ona değineceğiz. Şimdi arkadaşlar Michael Burry isimli bir arkadaş var. Videonun başında bahsetmiştim. Aynı zamanda siz bu kişi arkadaşlar The Big Short isimli çok güzel film var. Buradaki filmden de biliyorsunuz. Bu filmde 2008'deki mortgage krizi anlatılıyor. Michael Burry isimli arkadaşımız 2005 yılında bu krizi öngörüyor ve shortlamaya başlıyor. Shortladıktan sonra da arkadaşlar 2 sene içinde de inanılmaz bir ekonomik çöküntü oluyor. Mortgage verilen krediler geri dönmüyor. Çünkü arkadaşlar olur olmaz herkese 3-5 tane mortgage verilmiş. Bu insanların geri parayı ödeyip ödemeyeceğine bakmamışlar bile. Bu filmde de Christian Bale Michael Burry'i oynuyor. Gördüğünüz gibi soldaki aktör. Ve arkadaşlar 2000'deki dot-com krizi olarak geçen bu krizi öngörüyor. Burada shortluyor. Çok güzel para kazanıyor. Michael Burry aynı zamanda 2008'de öngörüyor. Ve aynı zamanda da şu an kripto, S&P 500 ve Nasdaq hisseleriyle ilgili de fikirleri var. Onunla ilgili tweetlerine de az sonra bakacağız. Ama Sion Capital isimli bir yatırım şirketi kuruyor Burry. Ve burada gördüğünüz gibi 2001 yılında S&P 500 %12 düşerken shortladığı için %55 kazanıyor. 2002'de %22 düşerken S&P 500 yani Amerika borsası gene Michael Burry'nin Sion yatırım şirketi %16 kazanıyor. 2013'te %29 artma %50 kazanıyor arkadaşlar. 2008'de de piyasa yaklaşık %40-50 düştüğünde o da senelik %22 kazanıyor shortladığı için, yani krizleri fırsata çeviren bir arkadaş olarak düşünebiliriz. Michael Burry de fikirlerine oldukça değer verilen popüler önderlerden, yatırımcılardan biri arkadaşlar. Ve biraz da magazine girdiğimizde Michael Burry ile Elon Musk arasında atışmalar vardı. Michael Burry diyor ki Tesla şu anki değeri inanılmaz yüksek. Bu zaman arkadaşlar Tesla 1000-1100 dolarlardı sanırım. Ve Michael Burry dedi ki Tesla'nın ederi 100 dolar. %25'i 50'si fiyatın gerçek değil. İnanılmaz saçma dedi. Bu bir yanılgı, bu bir illüzyon diyor Michael Burry. Ve Elon Musk'ı da Twitter'dan etiketliyor. Elon Musk da buna karşı diyor ki Michael Burry bozuk bir saat gibi, bozuk bir saatte günde 2 kere doğruyu gösteriyor diyor. Böyle bir atışma oldu. Neyse biz konumuza dönecek olursak Burry geçtiğimiz aylarda şöyle bir tweet attı dediğim gibi. Bu bir uçak kazası gibi, felaket yolda, felaket geliyor. 2008'deki gibi bir ekonomik kriz olacak ve finansal fırtına olacak arkadaşlar. Ve arkadaşlar şu ana kadar işte Bitcoin %59 düştü. S&P 500'de Nasdaq'ta %25-30'lar civarında düştü bu sene. Sene başından şu ana kadar. Ve Burry de diyor ki gene tweetinde şu an baktığımızda 2020'nin ilk yarısına %25-26, işte Nasdaq'ta %30-35'ler, Bitcoin'de %60-64 düştü diyor ve bu daha başlangıç diyor. Bunun bir yarısı kadar daha düşüş olabilir diyor Michael Burry. Aynı zamanda Michael Burry'nin fikrine paralel olarak bunu destekleyen diğer bir arkadaş da Jamie Dimon arkadaşlar. Jamie Dimon da çok önemli bir Amerika bankasının CEO'su ve 2005'ten beri bu CEO'luk görevini yapıyor. Aynı zamanda kendisi milyarder tabii ki böyle büyük bir bankanın CEO'su olduğu için ve 2005 yılından beri 17 senedir bu bankanın CEO'luk görevini yapıyor. Şu an 66 yaşında. Onun da katıldığı bir programı izledim ben. O programın da satır başlarını sizlerle paylaşacağım. You've not had a European land war since 1945. Okay, and the complexity of Ukraine is we don't know the outcome. I always make a list, if you predict the outcome. Well, you couldn't predict the outcome of Vietnam, Korea, Afghanistan, Iraq, 10 other conflagrations. All wrong. Wars go bad. They go south, they have unintended consequences, and this happens to be roiling the commodity markets of the world. Wheat, oil, gas, and stuff like that, which in my view will continue. Ana olarak iki tane şey söylüyor Jamie Dimon. Bir tanesi diyor ki Fed'in faiz artışı ve varlık alımlarını azaltması ekonomiyi kötü etkileyecek. İkincisi de diyor Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın 1945'ten beri gördüğü ilk savaş. O nedenle sonuçları nasıl olacağını bilemeyiz diyor. Ve bu nedenden dolayı düşüş daha da derinleşebilir. Finansal krizi daha yaşamadık bile. Daha fazlasını yaşayacağız. Çöküntü yeni başlıyor diyor. Öne sürdüğü ilk neden de ekonomik büyüme Fed'in para basmasıyla 2008'den beri devam ediyor diyor. Ve piyasada inanılmaz fazla bir para var diyor. Bu nedenle %9.1 enflasyon verisi de açıklandı. Ve şimdi Fed'in faizleri arttırıp parayı, likiditeyi piyasadan çekmesi lazım diyor. Bunu da yapması arkadaşlar iki tane yolu var. Bir tanesi faiz arttırması, varlık alımlarını azaltması. Yani ne yapıyor? Gidip tahvilleri, bonoları almıyor. O zaman onların fiyatları düşüyor arkadaşlar. İkinci noktada Jamie Dimon'un bahsettiği Avrupa kıtasında savaş 1945'ten beri ilk defa yaşanıyor ve sonucunu bilmiyoruz. Ve önceki savaşların ekonomik sonuçlarını da bilinemediğinden bahsediyor. Aynı zamanda şöyle bir görüş de oldukça baskın arkadaşlar. Şu an ne diyorlar? Petrol 110 dolarlar civarında, yani varil fiyatı 110 dolarlar civarında ve bu 110 doların ileride Rusya'nın yaptırımları ve aynı zamanda enerji sıkıntısı devam ederse günümüzden %50 daha yüksek fiyatlarda gelebileceğinden bahsediyor. Yani 110 dolar değil 170 dolar olacağını bahsediyor. Şimdi
petrol fiyatları 170 dolarsa bize ne diye düşünmeyin. İşte araba kullanmayız etmeyiz diye düşünmeyin arkadaşlar. Her şey içinde petrol barındırıyor. Çünkü sizin bir domatesi çiftçiden pazara götürmeniz, pazardan evinize götürmeniz hepsi bunların benzinle oluyor, petrolle oluyor. Onların fiyatları hepsine yansıyor arkadaşlar. Petrol, işte birçok kimyasal malzeme, işte plastik vesaire hepsi bunların petrolden üretiliyor. Yani petrol bayağı önemli bir ham madde. O nedenle düşünün 110 dolar yerine 170 dolar olduğunu, dünyada daha büyük bir krizin eşiğinde olabiliriz. Ve aynı zamanda Rusya ile Ukrayna'ya baktığımızda da tamam petrol, enerji önemli ama aynı zamanda bu ülkelerin ürettiği önemli gıda maddeleri var. Birincisi buğday, ikincisi mısır arkadaşlar. Dünya buğdayının %33'ü yani 1/3'ü Rusya ve Ukrayna'da üretiliyor. Aynı zamanda mısırın da 1/5 yani %20'si Ukrayna ve Rusya'da üretiyor ve bunlar gayet önemli besin maddeleri. Bunların da fiyatları artıyor. Bunlar da enflasyonun artışına ve aynı zamanda ekonomik krizin gelmesine tetikliyor. Peki arkadaşlar böyle bir kriz gelecek gibi duruyor. Yani benim kendi görüşüm de bu şekilde. Ve böyle bir krizde nasıl önlemler almamız gerekiyor? Gelin buna birlikte bakalım. Birincisi arkadaşlar borçlarınız varsa borçlarınızı azaltın. Böyle bir durumda borçlu olmak istemezseniz mümkün olduğunca borçlarınızı azaltmaya çalışın. İkincisi gelir akışınızı, yani işinizde çalışıyorsanız ya da belli bir gelir akışınız varsa bunu güvenceye almaya çalışın. İş yerinde kendi öneminizi arttırın. İşte iş arkadaşınızla, müdürünüzle aranızı iyi tutun ki bu gelir akışınız devam etsin. Üçüncüsü arkadaşlar herhangi bir işten çıkarılma durumunda 3-6 aylık geçimini sağlayacak minimum bazda bir nakit bulundurmanız lazım. Ve bunu yaparken de arkadaşlar ne kadar para ihtiyacınız olacağını bilmiyorsanız da minimumda bir aile bütçesi çıkarın ve bu minimumda ne kadar para ihtiyacınız oluyor ve bu ihtiyacı olan parayı 3 ya da 6 ay olarak çarpın arkadaşlar ve bu kadar parayı, nakiti yanınızda bulundurmaya çalışın ki herhangi bir ekonomik finansal fırtına geldiğinde bu kasırgada barınacak bir limanınız olsun arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğim gibi sabırlı olun. Fırsatlar çıkacak. Ucuz hisse senetleri, kriptolar olacak ve bunları alabileceğiz. Ben öyle yapıyorum. Yani duygularınızı kontrol edin. Panik olmayın. Çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışın ve arkadaşlar kanala, Expert Crypto YouTube kanalına abone değilsiniz. Abone olun. Videoyu beğenin ve arkadaşlar videoları takipte kalın. Bildirimleri de açın. Böylece bu seride finansal özgürlük, aynı zamanda olabilecek bir ekonomik krizde neler yapmamız gerekiyor tarzında videolardan ilk sizin haberiniz olsun. Şimdiden izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun. Bir like, bir yorum süper olur. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.